Arda Güler'in Real Sociedad maçı performansı ve gözden kaçan detaylar. Arbeloa ve diğer futbolcuların maç sonu açıklamaları. Real Madrid'in Arda Güler'in yerine düşündüğü yeni isim kim? Inter-Juventus maçında skandal. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Real Madrid kendi sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı dostlar. Arda Güler ilk yarıda kayıptı, Casper gibi sahadaydı. Ama ikinci yarıda biraz etkisini oyuna koydu ve 90 dakika sahada kalarak süresini geliştirmeye başladı. Biz Arda Güler'den daha fazla şey bekliyoruz tabii ki de ama Arda her maç iyi oynayacak diye bir şey yok. Ama Arda'nın her maç iyi oynaması gereken bir maçtı. Neden? Bellingham'ın yokluğunda Prime'ı açması gereken bir maçtı. Bir önceki maçta Prime'ını bekliyorduk. Bu hafta da olmadı. Çok güzel hareketler de oldu dostlar. Şut da denedi. Çok güzel bir çalım vardı. Çalımın sonrasında bir uzun pas. Hatta şöyle göstereyim. Arda burada çok güzel bir çalım attı dostlar. Hızlı bir driplikle orta sahayı geçti. Topa bastı, döndü, kaldırdı kafasına. Vini'ye güzel bir pas attı ve stadın hepsi ayağa kalktı dostlar. Stadın hepsi alkışladı. Arda Güler Real Madrid taraftarını mest etti. Rakibini süratle geçen Arda ters kanada attı. Enfes pasla taraflardan alkış aldı. Yani burada ben sadece bu bölümde gerçekten bayağı bir gurur duydum arkadaşlar. Çünkü mutlu etti beni Arda'nın bu performansı ve 38 derece ateşle çıktı deniliyor arkadaşlar maça Arda. Yüksek dereceli bir ateşle sahaya sürülmüş Arda. Buna rağmen bence de ikinci yarıda çok güzel oynadı Arda Güler. Vinicius Junior'a kafa golü atamayan, Vinicius Junior'a bile kafa golü attıran Arda Güler. Offside verilse de ve bu offside çizgisini bile vermediler diye hatırlıyorum arkadaşlar. Garip bir offside'tı. Arda Güler'i sevmiyorsanız futbolu da sevmiyorsunuz demektir. Bu az önceki pasın olduğu bölümdeki şeyden bahsediyorlar arkadaşlar. Çalım ve bu da başka bir sayfanın yaptığı yorum. Bu hareketleri bol bol istiyoruz. Bir tane değil maçın içerisinde daha fazla istiyoruz arkadaşlar. Daha fazla bu hareketleri istiyoruz Arda Güler'den. Çünkü o bize daha iyilerini gösterdi. O yüzden istiyoruz. Ama Arda Güler de bir insan. Arda Güler de bir futbolcu. Jude Bellingham her maç iyi mi oynuyor ama övülüyor. Biz de Arda'yı övmemiz gerekiyor. Çünkü çok güzel şeyler de yaptı. Çok güzel ara pasları da attı dostlar ama Gonzalo atamadı. Bir pozisyonda da Gonzalo Arda'ya pas verse Arda bomboş kaleye topu gönderecekti. Ayak dışıyla Arda'ya bırakamadı. O da sıkıntıydı. Evet, şu hareketi Arda yapmış olsa, Arda şunu yaptığı için Marka ve Asa gündem yaptılar hemen. Arda çok çıkık. Arda takımın huzurunu bozuyor. Baba gel hareketi bir izle. Valverde oyundan çıkarıldıktan sonra sinirlenip kenarda içeceklerin bulunduğu dolaba tekme attı. Ne oluyor yani? Ne oluyor da tekme attın ya? Ne oluyor da tekme attın? Adam seni dinlendi, bak hareketlere bak. Şunu Arda yapıyor olsa yemin ediyorum olay olurdu bak. Ve Arbeloa da burada arkadaşlar. Bak hareketlere bakın ya. Bak Arbeloa burada. Ya ne oldu yani? Yeniliyorsunuz mu? Bir şey mi oldu? Ya hep Arda mı çıksın yani? Hep Arda mı çıksın? Ne oldu yani? Bunu Arda yaptığı zaman bak Arda bunu da yapmıyor. Şunu yapıyor ya. Neden hep ben diyor. Bunu yapıyor yani. Bu gitmiş hocanın önünde dolap tekmeliyor ya. Yani şu adama yazık değil mi? Bak bu adam da işçi orada bak. Bak harekete bak. Ya saygısızlık yani yaptığın, anladın mı? Bir de Real Madrid kaptanı olacaksın sen ya. Ne oldu? Yeniliyorsunuz mu ya? Çok garip arkadaşlar. Bunları gözden kaçırmayın. Bakın Arda Güler'in yerine Szoboszlai'yi nasıl övüyorlar. Lütfen. Sizce Arda Güler mi yoksa Jude Bellingham mı? Mutlaka ilk 11'de başlamalı. Bak bunu söyletmeye başlıyorlar arkadaşlar. Jude Bellingham çoğu maçta Arda Güler'in bu performansının çok aşağısında. Kaybolduğu birçok maç var. Özellikle Barcelona maçında mesela ben hiç görmemiştim Jude Bellingham'ı. Dostlar yedirtmeyin çocuğu. Vallahi çocuğu yedirtmeyin. Tamam bizim bıyığı da kestiremedi daha henüz ama çocuğu yedirtmeyelim. Yem etmeyelim arkadaşlar. Destek olalım Arda'ya. Arda da bir insan ve 20 yaşında. Ben her zaman diyorum bizim kendi içimizde çocukken hayal kurduğumuz Real Madrid'de oynama hayalini, büyük bir takımda oynama hayalini Arda Güler gerçekleştirdiği için ondan çok fazla şey bekliyoruz. Benim tek tanımım bu Arda Güler'den bu kadar beklentinin yüksek olması. O yüzden Arda'ya lütfen sahip çıkalım arkadaşlar. Bak ezdirmeyelim. Hemen yeni isimler yazılıyor. Hemen Bellingham mı Arda mı deniliyor. Öyle yapmayalım. Lütfen. Sizden ricamdır. Cumartesi sabahı Macaristan milli takım teknik direktörü Dominik Szoboszlai'nin Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini açıkladı. Cumartesi akşamı hemen Vinicius Junior'a alkış ve alev yazmış. Alkış ve alev göndermiş. Ve My Boy yazmış. Gonzalo'nun ve Trent Alexander-Arnold'un olduğu fotoğrafa. Ve Szoboszlai ve Arda Güler'in arasında ne kadar kötü olduğunu biliyoruz milli maçtan dolayı. Gelirse bu da Arda'yı psikolojik olarak bitirir dostlar. Çünkü Bellingham'larla uğraşırken, onunla bununla uğraşırken bir de Szoboszlai gelirse zor. Söyleyeyim ben size, çocuğa destek olalım. Lütfen Arda'ya destek olalım dostlar. Kardeşimize destek olalım. Evet, bu sesi daha fazla duyurmamızı da istiyorsanız dostlar lütfen bu kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açın. Ve kesinlikle her izleyen bir tane like attıktan sonra hype hakkını da kullanmayı unutmasın. Sizden rica ediyorum dostlar. Kurtağ'ın açıklaması Rüdiger, Trent ve Carvalho gibi eksik olan oyuncularımızın geri dönmesinden dolayı mutluyuz. Herkese ihtiyacımız var.
Fede'nin bek pozisyonda harika bir performans sergilediği doğru. Ancak orta sahada oynadığında da bunu fark edebilirsiniz. Trent veya Carvalho gibi bek oyuncularımızın doğru pozisyonuna gelmesine yardımcı oluyor demiş. Ama mesela herkesi Carvalho'nun yaptığı hatadan bahsetmiyor. Kafayla gol attıracaktı rakibe yine tekrardan. Onun gibi bir tecrübenin o topu taça atması gerekiyor, kornere atması gerekiyor ya da ileri vurması gerekirken 6 pasın içinde dostlar oraya indirdi topu, rakip gol atıyordu. Yani bunları konuşmak gerekiyor. Çok katkı sağlıyor. Bence Trent'in kalitesi yüksek ve bu açıkça belliydi. İlk pas gibi birkaç mükemmel pas verdi. Tüm oyuncular hazır olursa bu sonunda bize yardımcı olur. Böylece oyuncuları pozisyonlarının dışında oynatmak zorunda kalmayız demiş. Ama yine pozisyonların dışında oynayan bir Arda vardı ama biraz da serbest oynadı. Kafasına göre oynadı Arda. O serbestliği de tanıdılar bence Arda Güler'e. Trent'e gelirsek Trent Alexander-Arnold İngiltere'de biliyorsunuz Bellingham'ın memleketlisi. Bellingham'la aynı ülkenin bayrağını taşıyor. Aynı bayrağın altında top oynuyor. Arda Güler'e vermediği pasları gördük. Bu paslar dışında bana sorarsanız kaliteli bir oyuncu. Bellingham'dan karşılaştırdığım zaman bölgesine göre Trent Alexander-Arnold burada, Bellingham da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Trent Alexander-Arnold kesinlikle iyi bir futbolcu ama Arda ile de bazen oynamadılar. İlk yarıda da bundan dolayı oldu. Arda Güler'in oynadığı kanatta top bir türlü o alana gitmedi. İstediği pasları da alamadı Arda Güler ilk yarıda. Ama ikinci yarıda ben çok beğendim Arda Güler'i. Evet, Inter-Juventus derbisi vardı dostlar İtalya'da ve 3-2 yenildi Juventus ve hakemin inanılmaz skandal kararları vardı dostlar bu maçta da. Maç 3-2'lik skorla bitti ve Inter liderliğini sürdürdü arkadaşlar. Juventus da liderlikten bayağı bir uzaklaştı. Bu maçın yenilgisinin ardından Juventus için kötü günler başlıyor. Juventus'un CEO'su Comolli. Bu gece biz 3 puan kaybettik ama İtalyan futbolu daha fazlasını kaybetti. Utanç verici hakem kararları vardı sahada demiş. Evet haklı, bir yönden de haklı. Küresel skandal. Vinicius Junior'un omzuyla attığı gol tamamen yasaldı. Hiçbir yerde offside yok. VAR yarı otomatik sisteminin görüntüsü veya iddia edilen offside'ı doğrulayan çizgileri kamuoyuna açıklamadı. Negreria Ligi demiş arkadaşlar. Yani Arda da kafa golü atamayan Vinicius'a kafa golü attırdı. Helal olsun, süper ayak. Arda Güler'in maç performansı Real Sociedad maçındaki. 90 dakika sahada kaldı, 58 kez topa dokundu, 41'de 36 pas isabeti tamamladı, %88, 9 tane 3. bölgeye pas, 1 gol fırsatı yaratma, 1 kilit pas. Bunlar genelde 3-4 olurdu Arda'nın, buralarda biraz düşmüş. 4 uzun top, 4 orta, 1 dribbling, 2 şut, 1 top kesme, 2 top kazanma, 2 ikili mücadele kazanma, 7.2. Bazı yerler 7.4 vermiş Arda'ya. Arda'nın fiziki gücünü de gördüm. Rakibinin bir tanesine bir omuz koydu arkadaşlar. Adam yerlerde sürüklendi. Pintus'un o fizik olayları da işe yaramış gibi gözüküyor ama bu kadarı yeterli Arda için. Gonzalo Garcia, o da güzel bir gol attı ama onun dışında maçın içinde yoktu. Trent muazzam yeteneğe sahip bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Takıma yardımcı oluyor ve bana gönderdiği o muhteşem pası kaçırmak çok zordu. Çok da güzel bir orta kesti ona. Asist yaptı Trent. Bellingham'ın yokluğunda Arda Güler'in prime açması gerekirken Arda 2 haftadır Real Madrid kariyerinin en kötü maçlarını oynuyor. Biraz canlanması lazım. Buna katılıyorum. Kötü oynuyor demiyorum. Prime'ını açması gerekiyor diyorum. Mbappe yedek kulübesinden Vinicius Junior'un 2 penaltı golünü izledi. 14 penaltı golü atmış Mbappe. Onu 16-17 yapabilirdi. 14 müydü bilmiyorum en son penaltı golü. Mbappe için üzücü bir durumdu. Bir anda sahaya atlar diye düşünmüştüm ben penaltı olunca. Arbeloa, Dean Huijsen hakkında şunları söyledi. Dean iyi gidiyor. Harika bir performans sergiledi. Henüz 20 yaşında. Bu onun burada ilk sezonu ve gelişmeye devam edecek. Real Madrid'de defans oyuncusu olmak kolay değil. Kesinlikle doğru ama Dean Huijsen'da bir sıkıntı var arkadaşlar. Saatli bomba. Çok beğendiğim bir oyuncu, bak yine söylüyorum. Arda gibi o da çok genç. Gelişebilir mi? Gelişebilir. Ama bir an önce gelişmeleri lazım ikisinin de. Arbeloa'nın La Liga'daki mükemmel başlangıcı devam ederken Real Madrid onun liderliğinde kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Önüne gelen her maçı kazanıyor ve galibiyet serisi yakaladı. Yani 5-6 maçlık bir galibiyet serisi oldu. Garip. İyi gidiyor Real Madrid. Marka'da bu haberi paylaşmış. Beckham Santiago Bernabéu'ya geri döndü demiş. Yaptığı muz ortadan sonra. O kadar da değil kardeşim. Beckham başka bir seviyeydi ya. Courtois, sakatlanan oyuncuların geri dönmesinden mutluyuz. Trent veya Carvalho gibi bir bek oyuncusunu pozisyonuna koymak yardımcı oluyor demiş arkadaşlar ama sana gol yedirtecek olan Carvalho hakkında bir eleştiri yapamıyorsun. Tabii ki de takım arkadaşın ama bunu ben eleştirebilirim. Ben söylüyorum arkadaşlar, Carvalho de saatli bomba. Evet, biz de Real Madrid, Real Sociedad maçını aynen bu şekilde izledik. Yani gözlerimizde biraz kanadı, 4-1 olmasına rağmen skorun biraz böyle rolantide olan bir maçtı. La Liga'da atılan goller: Neymar 68, Vinicius Junior 69. Neymar'ı geçti La Liga'da attığı goller bazında. Bir Brezilyalı bir Brezilyalıyı geçiyor. Fede Valverde, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir miyiz diye bir soru geliyor. Hayır dersem bu hem benim hem de Real Madrid kaptanı olarak benim için bir rezalet olur demiş. Tabii ki de kazanmak istiyoruz gibi bir
Açıklama yapmış, hem La Liga'yı hem Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanabilir mi sizlere soruyorum. Soru: Atletico Madrid'le sözleşmenizi tamamlayabileceğinize inanıyor musunuz? Diego Simeone'ye soruluyor. Simeone de böyle cevap veriyor: Rayo Vallecano. Adıma sıçtım. Asla bir sonraki hamleni belli etme ve bunun gibi belirsiz ol, o zaman daha çok sevilirsin. Arne Slot, Dominik Szoboszlai dünyanın en iyi oyuncularından birisi. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Açıklamaların ardından tık 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 oyuncuyu Real Madrid'e gönderme çabaları, hem milli takım hocası hem de kulüp hocası ona yardımcı oluyor bu transferin gerçekleşmesi için. Lütfen Arda'ya destek olalım. Evet, Real Madrid'in puanlamaları arkadaşlar, bazı yerler 7.2, bazı yerler 7.4 vermiş. Böyle görüyorsunuz dostlar. Bunları da önünüze şöyle bıraktım. Kontrol etmek isterseniz, bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım dediğim her şey karşı tarafa aktarılmıştır, sizlere geçmiştir. Ben de sizlerden çok büyük bir destek bekliyorum. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye.